Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Lemalardan 17. Lemadan 8. notadan devam ediyoruz. Risale okumalarımıza. 8. notada işte çalışma şevki, insana da çalışma şevki verecek, çalışma coşkusunu artıracak, varlık aleminden, kainattan çıkarılan bir delil var, bir müşahede var. Çok özel bir konu. İşte hepimiz daha çok şevkli çalışmak isteriz. Değil mi? Bu çağ gelişmeler, yaşananlar biraz bizi tembelleştirdi. Zindan-ı atalet diyor buna Bediüzzaman bir yerde. Atalet yani tembellik zindanındayız adeta. Bu zindanın duvarlarını yıkmamıza, buradan kurtulmamıza, şevk dolu olarak hayat yoluna devam etmemize vesile olacak inşallah. Hakikatler paylaşacağız bu 8. notada. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. 8. nota. Ey sa'i ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan. Sa'i, mesai oradan geliyor. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a deniyor. İnsan için ancak sa'i vardır. Yani çalışması vardır, gayreti vardır. Evet, bu kelime geçeceği için baştan mesai köklü olarak bunu bilelim. Ey sa'i ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan. Bil ki Cenab-ı Hak kemali kereminden hizmetin mükafatını hizmet içinde derc etmiştir. Amelin ücretini nefsi amel içine koymuştur. Yani bir ameli kim yapıyorsa, kim bir işte çalışıyorsa hemen yani sonunda alacağı ücret alır mı almaz mı ayrı konu ama peşin bir ücret olarak amelin ücreti amelin içinde, çalışmanın ücreti çalışmanın kendisi olarak Cenab-ı Hak kemali kereminden böyle takdir etmiş. İşte bu sır içindir ki mevcudat hatta bir noktayı nazarda camidat dahi bütün varlıklar hatta cansızlar da dahil evamir-i tekviniye tabir edilen hususi vazifelerinde Allah'ın tekvini emirleri diye isimlendirdiğimiz hususi vazifelerinde kemal-i şevk ile bir çeşit lezzet ile evamir-i Rabbaniye'yi, Rabbani emirleri imtisal ederler. Yani o Rabbani emirlere uyarlar, şevkle onları yerine getirirler. Arıdan, sinekten, tavuktan tut, ta şems ve kamera kadar her şey kemal-i lezzetle vazifesine çalışıyorlar. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki akılları olmadığından, akıbeti ve neticeleri düşünmeden mükemmel vazifelerini ifa ediyorlar. Yani yorulduk, bıktık, usandık, bezdik yok. Değil mi? Mesela dünya 5 milyar yıldır yaratılışından itibaren geçen zaman yaklaşık olarak bilim böyle takdir ediyor. 5 milyar yıldır ya bıktım artık döndüm döne döne bittim, bıktım, yoruldum demiyor. Güneş 10 milyar yıldır değil mi? Işık saçıyorum, ısı veriyorum. Bütün renklere destek oluyorum. Çok yoruldum demiyor. Dağlar, denizler değil mi? Yani sürekli dalgalanıyoruz. Dalga dalga denizler. Bıktım, dinleneyim biraz demiyor. Yani hep böyle gözlem yaptığımız zaman sanki yaptığı işi severek, bıkmadan, usanmadan, lezzetle yaptığını anlıyoruz. İşte bu tembel insana kainattan gelen bir mesaj. Sen de çalış, sen de gayret et.
Çalışmanın içinde lezzet var. O lezzeti hisset. Evet. Buna herhalde ihtiyacımız var gerçekten. Şimdi bir soru var. Eğer desen hayatta, yani hayatı olan, hayat sahibi varlıklarda, yani bitkiler, hayat sahibi hayvanlar, lezzet kabildir. Lezzet kabiliyeti var, lezzet alma. Yani bitkilerde bunu çok bilmiyoruz ama hayvanlarda az çok gözlüyoruz. Mesela lezzetle yiyor, yediğinden lezzet alıyor. Peki cemadatta, yani cansız şeylerde nasıl şevk ve lezzet olabilir? Çünkü cemadat da dahil deyince yukarıda açıklamada bu soru doğdu. El cevap, cemadat, cansız varlıklar kendi hesaplarına değil, onlarda tecelli eden esma ilahi hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazifeyi fıtriyelerinin, fıtri yani yaratılıştan kendilerine verilen vazifelerinin imtisalinde nurül envarın, nurların nurudur Cenab-ı Hak. Onun isimlerine birer makes, birer ayine hükmüne geçtiğinden tenevvür eder, terakki eder. Mesela nasıl ki bir katre su, bir katre damla su, bir zerrecik cam parçası zatında ziyasız, ehemmiyetsiz iken yani suyun kendisinde ışık verme kabiliyeti yok. Camda da öyle. Ama safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, o vakit o ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası güneşin bir nevi arşı olup senin yüzüne de tebessüm eder. Kendinde olmayan bir parıltıyı, ışığı ne yapar? Aksettirir, yansıtır. İşte bu misal gibi zerrat-ı mevcudat, bütün mevcudat, varlıklar zerrelerden oluşuyor. Varlıkların bütün zerreleri cemali mutlak ve kemali mutlak sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in isimlerine vazifeperverlik cihetinde ayine olmalarıyla, Allah'ın isimlerine ayine olmaları ile o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir dereceyi zuhura ve tenevvüre çıkıyorlar. Yani nurların nuru olan Allah'ın isimleri onlarda tecelli ediyor. O isimleri ve sıfatları yansıtıyorlar. Kainat, bütün varlıklar Allah'ın isim ve sıfatlarına ayinelik görevini yapıyorlar. Bu tabi onların en önemli vazifesi. Madem vazife cihetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar, bu bakışla değil mi vazifeleri çok yüksek bir makam alıyorlar vazife yönüyle. Lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayat-ı âmmeden hissedar iseler, gayet lezzet ile o vazifeleri görüyorlar denilebilir. Evet. Daha sonra söyleyecek. Yani onlarda olmasa bile onları temsil eden melekler var yani. Melekler onlara mümessillik eden, seyircilik yapan melekler o lezzeti alırlar. Temsil ettikleri o varlıkların o yüksek vazifeleri, yani Allah'ın isim ve sıfatlarına aynelik yapmaları dolayısıyla. Vazifede lezzet bulunduğuna en zahir bir delil. Sen kendi aza ve duygularının hizmetlerine bak. Her biri bekayı şahsi ve bekayı nevi için ettikleri hizmetlerinden ayrı ayrı lezzetleri var. Nefsi hizmet, hizmetin kendisi onlara bir telezzüz hükmüne geçiyor. Hatta hizmeti terk etmek o uzuv azanın bir nevi azabıdır.
Evet. Yani mesela göz görmese, net görmese bu sefer şey yapıyor, sıkıntı duyuyor insan. Kulağı tam işitmese sıkıntı duyuyor. Hani bir ara pandemi döneminde oldu, tat almaz oldu. Tat duyuları insanların, koku duyuları, tat duyuları işlemez oldu. Bayağı bir sıkıntıya sebep oldu. Halbuki o görevini yaptığı zaman lezzet duyuyor insan, sıkıntıdan kurtuluyor. Onun için subjektif bir örnek olarak herkes kendi mesela ayak yürümek içindir, değil mi? El tutmak içindir, kulak işitmek içindir. Bu görevlerini yapamadığı zaman sıkıntı duyuyor, yaptığında lezzet alıyor. İnsandan örnek. Sonra hem en zahir bir delil dahi vazifede lezzet olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. En zahir, açık bir delil dahi horoz veya yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakârane ve merdane vaziyetleridir. Birden yani kahraman kesiliyorlar. Mertlik kazanıyorlar vazifelerini yaparken. Ki horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır. Yani onları çağırır. Yemez onlara yedirir. Ve bir şevk ve iftihar ve telezzüz ile, değil mi? Bundan şevk alarak adeta öyle hakikaten görüyorsun yani böyle köylüler bilirler böyle şey gibi yani kumandan gibi tavukların başında böyle adeta onları çağırdı ya, onların yemesine sebep oldu ya, bundan iftihar eden bir vaziyet ve lezzet alan bir durum hasıl oluyor. Telezzüz ile o vazifeyi gördüğü görünür. Demek o hizmette yemekten fazla bir lezzet var. Hem küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi, civcivleri yanında tavuk, yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, ite atılır. Kendini aç bırakıp onları doyurur. Demek o hizmette öyle bir lezzet var ki açlık acısına ve ölmek elemine tereccüh eder, ziyade gelir. Evet. Öyle bir lezzet var. Yani bunun çok örnekleri var. Sosyal medyada da bazıları yayınlanıyor. Çok ilginç. Mesela bir nehirde ben gördüm, en çarpıcı olanlardan birisi bir ceylan yavrusu. Ceylan yavrusu nehirden geçmeye çalışıyor. Fakat orada bir timsah onu görüyor. Timsah ona doğru yüzmeye başlayınca kenardaki annesi, timsahın annesi değil yani ceylanın annesi, yavru ceylanın annesi hemen koşuyor, yüzüyor ve timsahın önüne geçiyor. Yavrusuyla arasına geçiyor. Kendini feda ediyor. Biliyor timsah onu yiyecek bu sefer. Yani beni ye, onu bırak diyor, yavruyu bırak diyor. Müthiş bir örnek yani. Demek ki onun o annelik görevi, korumacılık görevinden aldığı lezzet ölmek eleminden fazla. Ölümü ona göze aldırıyor. Yani tabii bu böyle başka şeylerde de mesela aç bir arslan elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna getiriyor. Değil mi? Burada da söyleyecek. Korkak tavuk yavrularını himaye için iti arslana saldırıyor. Hayvanlar aleminde bu örnekler çok. Hayvani valideler yavrularını küçük iken vazifeleri bulunduğundan, vazife Allah'ın verdiği fıtri vazife. Bu vazifeleri, onları koruma vazifeleri bulunduğundan lezzetle himayeye çalışır. Büyük olduktan sonra vazife kalkar, lezzet de gider. Bazen yavrusunu döver, elinden taneyi alır. Yalnız insan nevindeki validelerin vazifeleri bir derece devam eder. Yani sadece çocukluk dönemine münhasır kalmaz. Her vakitte şefkate muhtaçtır. Çünkü insanlarda zaaf ve az itibariyle
daima bir çocukluk var. Daima bir nevi çocukluk var. Zaaf ve azz itibariyle daima bir çocukluk var. Bir nevi çocukluk var. Her vakitte şefkate muhtaçtır. İşte umum hayvanatın horoz gibi çobanlık eden erkeklerine ve tavuk gibi validelerine bak, anla ki bunlar kendi hesabına ve kendileri namına, kendi kemalleri için o vazifeyi görmüyorlar. Çünkü hayatını vazifede lazım gelse feda ediyorlar. Belki o vazifeleri onları o vazife ile tavzif eden ve o vazife içinde rahmetiyle bir lezzet derceden Mün'im-i Kerim'in hesabına ve Fatır-ı Zülcelal'in namına görüyorlar. Hem nefsi hizmette, yani hizmetin içinde, kendinde ücret bulunduğuna bir delil de şudur ki, nebatat ve eşcar, hayvanlardan örnek verdi, bir de bitkiler aleminden. Nebatat ve eşcar, ağaçlar bir şevku lezzeti ihsas eden bir tavır ile Fatır Zülcelal'in emirlerini imtisal ediyorlar. Çünkü dağıttığı güzel kokular ve müşterilerinin nazarını celbedecek zinetlerle süslenmeleri, değil mi? Çiçeklerin, her türlü bitkinin kendine göre böyle dikkati kendine çekecek bir süslenme durumu var. Böyle süslenmeleri ve sümbülleri ve meyveleri için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleri ehli dikkati gösteriyor ki onların emri ilahinin imtisalinde öyle bir lezzetleri var ki nefislerini mahvedip çürütüyorlar. Bak, başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyvedar ağaçlar rahmet hazinesinden lisan-ı hal ile süt gibi en güzel bir gıdayı ister, alır. Meyvelerine yedirir, kendisi bir çamur yer. İnciri böyle kopardığınız zaman dal, yani dala bitişik kısmında, baş tarafında süt görürsünüz. Beyaz süt gibi yani. Böyle. Demek ki daldan öyle vitaminler süt şeklinde meyveye. Meyveler onun çocuklarıdır. Çocuklarını emziriyor. Halbuki kendi kökleriyle topraktan çamur yiyor. Bulanık su içiyor. Evet. Hem nar ağacı safi bir şarabı hazine-i rahmetten alıp meyvesine içirir. Kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Nar ağacı. Yani meyvelerin her tanesi, değil mi? İlahi hazineden, rahmet hazinesinden cennet şarabı gibi böyle bir sıvı, bir şarap ona içiriyor meyvesine, kendisi ise bulanık bir suya kanaat eder. Hatta hububatta, yani tohumlar aleminde dahi sümbüllenmek vazifesinde zahir bir iştiyak görünür. Nasıl ki dar bir yerde hapsedilen bir zat bir bostana ve geniş bir yere çıkmayı ister, çıkmayı müştakane ister. Öyle de hububatta, habbelerde, yani tohumlarda sümbüllenmek vazifesinde öyle sürurlu bir vaziyet, bir iştiyak görünüyor. Yani sümbül vermesi, böyle kabuğunu çatlatıp yeşermesi, değil mi? Onları bir de böyle şimdi hızlandırılmış olarak görebiliyoruz. O şevki, o iştiyakı takip edebiliriz. İşte sünnetullah tabir edilen, kainatta cereyan eden bu sırlı, uzun düsturdandır ki işsiz, tembel, istirahatle yaşayan, işsiz, tembel, istirahatle yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar ekseriyetle
ekseriyetle sayeden, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çekerler. Çünkü daima işsizler ömürlerinden şikayet ederler. Eğlenceler ile çabuk ömürlerinin geçmesini isterler. Sahi edenler ve çalışanlar ise şakirdirler. Hamd ederler, ömürlerinin geçmesini istemezler. El müsterihul atilu şakin min umrihi ve sa'il amil şakir. Evet, demin söylediğinin Arapçasını külli bir düstur olarak söyledi. Tekrar yukarıdan meal kısmını okuyayım. Daima işsizler ömürlerinden şikayet ederler. Yani işsizlik sorunu diyoruz ya, iş ve işçi bulma kurumu var bunun için devletin. İşsizlik sorununu çözmek için. Niye? Çünkü işsizlik sorun mu? Evet, sorun tabii yani. Zahmet çekiyorlar. İşsizler sıkıntı çekiyorlar. Çalışanlardan çok daha fazla yoruluyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Daima işsizler ömürlerinden şikayet ederler. Eğlenceler ile çabuk ömürlerinin geçmesini isterler. Onun için şeytan da işsiz kimseler arıyor işine koşmak için. Değil mi? Kahvehanelerde kağıt oynayarak bilmem ne. Böyle ömürlerinin geçmesini istiyorlar. Sahi edenler ve çalışanlar ise şakirdirler, hamd ederler, ömürlerinin geçmesini istemezler. Hem o sır iledir ki rahat zahmette, zahmet rahattadır cümlesi darb-ı mesel olmuştur. Rahat zahmette, zahmet rahattadır cümlesi darb-ı mesel olmuştur. Evet, cemadata dikkatle nazar edilse bilkuvve yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nakıs kalıp inkişaf etmeyenlerin gayet bir içtihat ve sa'i ile imbisat edip bil kuvveden bil fiil suretine geçmesinde mezkür sünnet-i ilahiye, yani Allah'ın kanunu düsturuyla bir tavır görünüyor. Ve o tavır işaret eder ki o vazife-i fıtriyede bir şevk ve o meselede bir lezzet vardır. Eğer o camidin umumi hayattan hissesi varsa şevk kendisinin olur. Yoksa o camidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir. Onu temsil eden, nezaret eden, yani melek-i müvekkel, ona müvekkel meleğe aittir. Hatta bu sırra binaen denilebilir ki latif nazik su incimat emrini aldığı vakit öyle şiddetli bir şevk ile o emri imtisal eder ki demiri şak eder, parçalar. Demek burudet, yani soğukluk ve tahte sıfır soğuğun lisanıyla ağzı kapalı demir kaptaki suya genişlen emri Rabbanisi tebliğ edilince şiddeti şevk ile kabını parçalar. Demiri bozar. Kendisi buz olur ve hakeza. Her şeyi buna kıyas et ki güneşlerin deveranından ve seyr-ü seyahatlerinden tut, ta zerrelerin Mevlevi gibi devir etmelerine ve dönmelerine ve ihtizazlarına, yani o zerrelerin hani şimdi biz kuantum fiziği, o atom altı parçacıkların titreşimlerine kadar kainattaki bütün sayu hareket kanunu kaderi ilahi üzerine cereyan ediyor. Ve desti kudret-i ilahiyeden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emri tekvini ile zuhur eder. Allah'ın tekvini emri ile zuhur eder. Hatta her bir zerre, her bir mevcut, her bir zihayat bir nefer askere benzer ki Allah'ın sayısız orduları var, ona benzetiyor. Orduda muhtelif dairelerde o neferin ayrı ayrı nispetleri, vazifeleri olduğu gibi her bir zerre
her bir zihayatın dahi öyledir. Yani zerrat ordusu Allah'ın ordusudur. Değil mi? Mesela diyelim ki önce bir şeyde, elementte yer alıyor, hücrede yer alıyor, işte gözde yer alıyor, başta yer alıyor, vücutta bir görevi var. Böyle küçükten büyüğe doğru, dar daireden geniş daireye doğru her zerre çalıştırılıyor, istihdam ediliyor, vazifesini şevkle yapıyor. Mesela senin gözünde bir zerre, gözün hücresinde ve gözde ve asab-ı veçiyede, yani yüzündeki damarlarda ve bedenin şerain tabir edilen damarlarında birer nispeti ve o nispete göre birer vazifesi ve o vazifeye göre birer faidesi vardır. Ve hakeza her şeyi ona kıyas et. Buna binaen her bir şey bir kadir-i ezeliğinin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Zaten bu vazifeleri düşündüğümüz zaman, yani bunları kendiliğinden yapamayacaklarını, bu terkibin kendiliğinden olmayacağını anlıyoruz. Mesela fotoğraf makinesi diyelim kaç parçadan oluşuyor? Diyelim ki 80 parça. Küçük büyük, tamam mı? 80 parça, 90 parça. Bu parçalar kendiliğinden birleşemez, yani kendiliğinden bir araya gelip ondan sonra bir fotoğraf makinesi oluşturamaz. Halbuki insan gözü, şu karşımdaki kamera kaç parçadan oluşuyor? İnsan gözü ne kadar? 2 milyar parçadan oluşuyormuş. Yakında bunu bir okudum yani. 2 milyar parçadan. Ya şimdi bir defa insan vücudunu düşünürsek mesela, insan vücudunda 40-50 trilyon hücre var. Her hücrede değil mi, trilyonlarca atom var. Bunların adeta değil mi, birleşmesinden, uygun şekilde sentezlenmesinden insan vücudu oluşmuş. Her organı böyle oluşuyor. Yani bir nevi hücrelerin, vücudumuz, hücrelerin karografi deniyor bunda sanatta. Yani o organları öyle işlevsel hale getirecek, çalıştıracak şekilde birleşmesi. Hücrelerimiz, atomların karografisi, hücrelerde vücudun karografisini oluşturuyor. Bunlar cansız. Hücreler canlı ama atomlar cansız. Canlı olanlar da nedir? Akılsız, şuursuz parçalar yani. Bu parçaların ki kendiliğinden böyle değil mi, çok önemli işleri görecek şekilde bir araya gelmeleri mümkün değil. Öyleyse fotoğraf makinesini biz sentezlediğimiz gibi o parçalarını birleştirip hem de gözü kopya ederek kameraları yaptığımız gibi gözü de birisi yapmış. Şuradaki ışıkları birisi dizayn ettiği gibi değil mi, dünyanın ışıklarını da birisi dizayn etmiş. Ya. Dolayısıyla her şeyden böyle bir kıyaslayarak Allah'ın varlığına ulaşabiliriz. Her şeyde onu görebiliriz. Onun kudretini, sanatını görebiliriz. Şimdi buna binaen her bir şey bir kadir-i ezeliğinin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Her bir şey iki yönden şahitlik ediyormuş. Neye? Allah'ın varlığına. Birincisi, takatinin binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki azz-i mutlak lisanıyla o kadirin vücuduna şehadet eder. Yani kendi çapını aşan, kendini aşan işler yaptırılıyor ona. Yapıyor demiyorum, yaptırılıyor. Çünkü kendisi yapamaz bunları. Yani sonuçlar çok harika.
onlara sebep olan parçalar çok basit. Dolayısıyla bu yönden demek ki birinin memurları onlar. Ona şehadet ediyorlar. İkincisi, her bir şey nizam-ı alemi teşkil eden düsturlara ve muvazene-i mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle o alimi kadire şehadet eder. Yani kainattaki genel geçer düzene uygun konum alıyor, uygun davranıyor. O düzenin bozmayacağı, mesela vücudumuza giren hücreler dışarıdan yiyip içtiklerimizde vücudun düzenini bozmayacak şekilde yerli yerine gidip görev yapıyor. Değil mi? Vücudumuz, yani gözümüz kainatla alakalı. Kulağımız seslerle, gözümüz renklerle, dilimiz tatlarla. Bak, bir ahenk var kainatta. Her şey birbirini tamamlıyor. Şimdi bu parçalar bu ahengi bilmez ki. Değil mi? Kainattaki düzene uygun hareket etmeleriyle o düzeni kuran yaratıcının memurları olduklarını gösteriyorlar. Demek ki iki yönden bak. Her bir şey iki yönden. En küçükten en büyüğe kadar. Bir, kendi yapamayacağı şeyleri yapmasından anlıyoruz. O işler ona yaptırılıyor. İki, kainattaki düzene uymasından anlıyoruz ki bütün düzeni kuran onu yönetiyor. Harika. Çünkü zerre gibi bir camit, yani cansız bir şeyi, arı gibi küçük bir hayvan, Kitab-ı Mübin'in mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilemez. Camit bir zerre ve arı gibi küçük bir hayvan nerede? Semavat tabakalarını bir defter sayfası gibi açıp kapayıp toplayan Zat-ı Zülcelal'in elindeki Kitab-ı Mübin'in mühim ince meselelerini okumak nerede? Eğer sen divanelik edip zerrede o kitabın ince hurufatını okuyacak kadar bir göz bulunduğunu tevehhüm etsen, o vakit o zerrenin şehadetini redde çalışabilirsin. Yani o zerre ben onun memuruyum diyor, ona şahitlik ediyorum diyor. Ama sen desin ki yok, kendin de yaparsın bunu. Değil mi? O küçük zerrede bütün kainatın harflerini okuyacak, her şeyi görüp onlara göre vaziyet alacak bir göz var demen lazım bunu söylemen için. Diyorsan o zaman diyebilirsin. Evet, Fatır-ı Hakim Kitab-ı Mübin'in düsturlarını gayet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda ve has bir lezzette ve mahsus bir ihtiyaçta icmal edip derc eder. Her şey öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaç ile amel etse, yani fıtri olarak böyle yani lezzetini takip ettiğinde edecek şekilde amel etse, o Kitab-ı Mübin'in düsturlarını bilmeyerek imtisal eder. O zat sadece kendisinin yani hoşuna giden, lezzet aldığı şeye yöneliyor ama bilmeden de bütün kainatın düsturlarına, prensiplerine uygun hareket ediyor, onları yerine getiriyor. Onların bozulmayacağı şekilde davranmış oluyor. Mesela hortumlu sivrisinek dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar. Durmayarak insanın yüzüne hücum eder. Hortumlu sivrisinek. Uzun asasıyla vurur. Ab-ı hayat fışkırtır kendisi için. Ab-ı hayat fışkırtır, içer. Değil mi? Böyle hatta o insan fark etmesin diye böyle önce bir salgı salıyormuş, orayı uyuşturuyormuş, anestezi uzmanı gibi yani. Sonra da iğnesini batırıyor ve şey yapıyor, sondajlama yapıyor. Asasıyla vurur, ab-ı hayat fışkırtır, içer. Hücumdan kaçmakta erkan-ı harp gibi maharet gösterir. Acaba bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahluka bu sanatı ve bu fenni harbi ve su çıkarmak sanatını kim öğretmiş? Ve nereden öğrenmiş?
Ben yani bu biçare Said itiraf ediyorum ki eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım bu sanatı ve bu kerrufer yani vur kaç harbini ve su çıkarmak hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddit tecrübelerle ancak öğrenebilirdim. İşte ilhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı bu sineğe kıyas et. Değil mi? İlhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı bu sineğe kıyas et. Yani bütün bunların yaptıkları kendi yapabilecekleri işler değil, kendi çaplarını aşan işler yani. Bütün kainattaki düzeni bilmeleri lazım. Değil mi? Bilemeyeceklerine göre onlar yapmıyor, onlara yaptırılıyor demektir. Hatta nebatatı da aynen hayvanata kıyas edebilirsin. Evet, Cevad-ı Mutlak Celle Celaluhu her ferdi hayatın, her canlı hayat sahibi ferdin eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. Onunla evamir-i tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmiştir. Bak o Hakim-i Zülcelal'e nasıl Kitab-ı Mübin'in düsturlarından arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandukçaya koymuştur program olarak. O sandukçanın anahtarı da vazifeperver arıya has bir lezzettir. Onunla sandukçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder. Ve evhâ rabbuke ilen nahl ayetinin sırrını izhar eder. İşte eğer bu 8. notayı tamamen işittin ve tam anladınsa, bu bir hadsi imani ile ve rahmeti vesiat külle şey. Evet, rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf suresi 156. ayetmiş. Ayetinin bir sırrını ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi'nin bir hakikatini, İnnemâ emruhu izâ arâde şeyen en yekûle lehu kün feyekûnun bir düsturunu, fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turcaûnun bir nüktesini anlarsın. Evet. Cenab-ı Hak böyle her şeyi Allah'ın verdiği vazifeyi şevkle yerine getiren tarafını her şeyin görüp onlarda yansıyan o şevki, o lezzeti alarak bizim de işimizi şevkle, lezzetle yapmamızı nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.